Necla avlunun ortasında dikilmiş, oğlunun kolundan tutup getirdiği o yabancı gence öfkeyle bakarken, kendi canından torunlarım varken bu sığıntıyı başımıza neden bela ettin diye avazı çıktığı kadar bağırdı. Selim, annesinin zehir zemberek sözleri karşısında yutkundu ama geri adım atmadı. Yetimhaneden yaşı dolduğu için kapı önüne konan 19 yaşındaki Yusuf'un omzunu daha sıkı kavradı. Zeynep de kocasının yanına geçerek utancından başını yerden kaldıramayan bu kimsesiz gence şefkatle gülümsedi. Günler geçtikçe Necla, Yusuf'u bir fazlalık, kendi öz torunlarının rızkına ortak olan gereksiz bir yük olarak görmeye devam etti. Her sofrada ona ters ters bakıyor, önüne konan bir kap çorbayı bile laflarıyla gencin burnundan getiriyordu. Yusuf ise söylenen tek kelimeye karşılık vermiyor, sabahın köründen gece yarısına kadar bahçedeki narenciye ağaçlarının arasında kan ter içinde çalışıyordu. Bir akşam vakti Antalya'nın o bunaltıcı sıcağı yerini serin bir rüzgara bırakmışken, Necla ahırın kapısında aniden kalbini tutarak yere yığıldı. O sırada ne Selim ne de Zeynep evdeydi. Nefes alamayan yaşlı kadının çırpınışlarını duyup imdadına ilk koşan kişi Yusuf oldu. Genç adam Necla'yı sırtladığı gibi kilometrelerce ötedeki sağlık ocağına kadar ayakları kanayana dek durmaksızın taşıdı. Saatler sonra kendine gelen Necla, başucunda bekleyen kendi canından oğlunu değil, yorgunluktan gözleri kapanan ve başını yatağın demirine yaslamış Yusuf'u gördü. O an yüreğine oturan o ağır utançla ezilen yaşlı kadın, aylarca sığıntı diyerek hor gördüğü bu gencin merhametiyle kendi öz canından farksız olduğunu anladı. Titreyen elleriyle Yusuf'un saçlarını okşayan Necla, hıçkırıklara boğularak ondan af dilerken, sevginin kan bağıyla değil, vicdanla ve vefayla örüldüğünü çok acı bir şekilde öğrenmişti.